Ümit Ediniz kanalımdan herkese merhabalar. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu güzel çalışmanın nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Tunus işi tekniği kullandım ama tığ ile yaptım arkadaşlar. Şöyle 2,5 milim tığım var. Bir de ince batik şöyle bir ipim var arkadaşlar. Böyle ihraç fazlası olarak satılan iplerdendi. Siz de dilediğiniz ipten yapabileceğiniz gibi bu tarz ipten de yapabilirsiniz. Özellikle lif ipi kullanarak yapabileceğiniz bir çalışma yapacağız inşallah bugün hep birlikte. Şimdi arkadaşlarım şöyle öncelikle şunu söyleyeyim. Kalın bir halı kaydırmaz ya da banyo paspası olarak geçen malzeme kullandım alt kısmına. Ve tığımı göstermiştim. Bir de ipimiz ve hemen başlayalım yapımına. Şimdi böyle renkleri bu şekilde bir araya toplayarak yapmak istedim. Dediğim gibi tek renkte yapabilip her bir rengini farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Ayrıca evde arta kalan iplerinizi böyle her sırada bir tane yaparak da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Halı kaydırmazımda 5 tane bu şekilde yer yapacağım. Öncelikle düz olan yeri bu şekilde yaptım arkadaşlar. Bakın aldım. Şimdi topluyorum. Üzerine aldım. Aynı yerden bir daha giriş yaptım. 2. Bir daha giriş yaptım. 3. 3 tane bu şekilde topladım. Daha sonra devam ediyorum. Hemen bakın şuradan değil bir yandan devam ettim. 1 2 ve 3. Bu defa Tunus işi yapacağız ama böyle biraz dalgalı dalgalı daha çok takacağız. Çünkü ipimiz ince olduğu için arkadaşlar. Şöyle hemen bir diğerine geçtim. Aynı şekilde alıyorum bakın. 1, 2 ve bir daha aldım 3. Bu şekilde tığıma topluyorum. Şimdi ben burada 1, 2, 3, 5 taneyi sığdırdım tığıma. 1, 2, 3. Bir tane daha yapacağım. 5 tane bu şekilde ilerlemiştim ben. İpim öyle denk geliyor diye. Şimdi bunu bu şekilde yaptım. 5 tane topladım. Tığımı da fazla zorlamak istemiyorum. Zaten çok da şey değil arkadaşlar. Şimdi ilkini tek olarak çekip diğerlerini ikişer ikişer bakın. Şu şekilde çekiyoruz. Şimdi böyle yaparak geldim arkadaşlar. Bakın kıvrım kıvrım olduğu için bu aradaki boşluklar da rahatlıkla kapanacaktır. Şimdi burada şöyle 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Hemen dibindeki yerden giriş yapıyorum. Kenar olduğu için daha kolay oluyor tabi burası. Ve bir üste geçiyorum arkadaşlarım. Şöyle kaydırma ile bağlıyorum. Aynı şekilde buradan da 5 tane topluyorum. Yani bu sıradan da 5 tane bu tığıma toplayıp devam edeceğim. Şimdi şuradan alıyorum. Aynı hizadan alırsak daha iyi olur. Şu şekilde. Diğer kısımda bir tane daha yaptım arkadaşlar öyle. Yani 3 sıra şeklinde yaptım. Hemen onu da yapalım. Yine buradan 3 zincir. Bir sıra daha aynı şekilde yer yapıyoruz.
Şimdi arkadaşlarım bakın bu şekilde yerimiz olmuş oldu. Şimdi yine 1 2 3 tane zincir çektim. Bu defa bu düz yaptığım yerin üzerine şu şekilde yapacağım arkadaşlar. Buraya gidip geleceğim. 3 tanesine şimdi 3 tane yer yapacağım. Şöyle tutalım. Bakın şuradan hemen kaydırma yöntemiyle diğer tarafa geçiyorum. Buradan bir miktar yükseldikten sonra bakın burayı yapıyorum. 1 2 3. Yine tıpkı burada olduğu gibi 3 sıra şeklinde burayı tamamlayacağız. 1 2 3. Bu ikinci yerimiz oldu. Şimdi 1 2 3. Alttaki gibi de yapıp devam edebilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Yani bu sıralardan bu şekilde de yapıp devam edebilirsiniz. Şimdi benim yani şu yaptığımız işlem gibi de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle biri diklemesine, biri yanlamasına gidiyor renklerimizin, karelerimizin. Böyle bir görünüme sahip oluyor. Sonuçta güzel bir şey ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şimdi burada bakın şöyle geldim. Burada hemen bir yana yine 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Buranın üzerine arkadaşlar 5 tane yer yapacağım. Bakın şuradan giriş yapıyorum önce. Bu ilk başlangıç yerim olduğu için şöyle hemen buradan giriş yaptım. Sonra şöyle bir miktar yükseliyorum ve şu ve bu arkadaşlarım üzerine aldım. Bakın şuradan ve buradan giriş yapıyorum. Bu şekilde 1 2 bir daha yapıyorum 3. Sonra bir yana geçiyorum. 1 2 3. Sonra bir yana geçiyorum. Bakın şu arada şu boşluk kalıyor. Şimdi burası 5 tane bu şekilde gidiş geliş yapmamız gerekiyor. Yani şu anda ikinciyi yapacağız. 5 defa bu şekilde yaptığımız zaman bu karemizde, bu yerimizde tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Artık ip ne denk gelirse ona göre devam edebilirsiniz yani. Bu şekilde yukarıya çıkıp daha sonra da aşağıya bakın aynı, hiçbir değişiklik yapmıyoruz. Sadece yönünü değiştirdik. Yaptırmış olduğumuz şu işlemi diklemesine yapmaya başladık. Şimdi buraya yaptıktan sonra 5 tane geldikten sonra 5 defa bu şekilde gidiş geliş yapacağız. Sonra buraya geliyoruz arkadaşlar. Burada yine şöyle göstereyim. Şimdi 5 tane yaptığımızı düşünün ve modelimizin burasına geldiğimizi düşünün. Yine aynı bunun yanına bu işlemi yapacağız arkadaşlar. Şöyle tuttum, çıkartıyorum. Ve diğerine geçiyorum. 1 2 3. 1 2 3. İpimin de rengi değişmeye başladı bakın. Şöyle devam edeceğiz. Dediğim gibi bunların hepsini farklı farklı renklerle de yapabilirsiniz. Yani her 3 sırayı, her 5'liyi farklı renklerde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şöyle. Şimdi böyle aynı yandan 1 2 3 tane zincir çekip önce aşağıya iniyorum. Sonra bir miktar şöyle yükseldikten sonra bakın buradan ve buradan alıyorum. 1 2 ve 3. Sonra bir yana geçiyorum. Yani biri yan olurken biri diklemesine olmuş oluyor arkadaşlar. Bakın şu şekilde bir görüntüye sahip oluyor. Bunu tamamladığımızı düşünün. Şuradan göstereyim sizlere. Bakın. Bu yan olan yerimiz. Bu da diklemesine olan yerimiz. 5 sıra şeklinde yapmıştım ben. Bu 3 sıra. Bunlar 5 arkadaşlar. Evet.
Bu videomda da size bu güzelliğin yapımını anlatmak, paylaşmak istedim. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum arkadaşlarım. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.